Ama elini çaplatıyor verdi ya. hani ablanın çantaya saldırıyor. No rabies disease, don't worry. No. Abinin elini ısırdı. Dokunma, bakma. Burada böyle bu Ubud bölgesi, bazı ülkelerde yaşadığımız Vesile'nin özellikle bir travma var. Ya param varsa yaşanır ya burada. Paran yoksa da yaşanacak bir yere. Mükemmel iftar soframıza hoş geldiniz. Bakalım çikolata barları nasılmış. Thank you so much. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ablaya mı dedin sen? Birazdan başlıyoruz. Herkese yeni bir bölümden. Merhabalar. Bugün sizlerle Bali'nin Ubud bölgesini gezmeye başlıyoruz artık. Gezimize başlıyoruz. Maalesef hala yağmur dönemi olduğu için yağmur çiseliyor. Bir yağmurluk tarzı bir şey alıp yolumuza devam edeceğiz. Bence yoktur. Anam. Sor Do you yine have de. umbrella? Köpüş de bak çocukların yanında bekliyor. Abim görüyor musunuz elinde bir şeyler var. Abim gidiyor belli başlı yerlere koyuyor. kayısını. Sor abiye belki İngilizce anlatır. What is the reason of this? Yeah, rice and dot. For gods. Yeah. Tanrılara hediyeler bırakıyorlar. Da bunu gün içinde birden fazla kere yapıyorlar. Thank you so much. How much? Thank you. Ben çıkabileceğim mi? Çıkarsın. Oo bayağı büyük bir Benimki şey. çok büyük şey gibi ya. Aşiret paketi. Yağmurlu havanın bu oyunu seviyorum. Have a good day. Bye bye. Allah kabul gördüğünüz etsin gibi abi. Bu bıraktıkları çiçeklerin ismi Kanang Sari diye geçiyor. Amacı şu, tanrılara şükretmek ve kötü ruhları bulunduğu bölgeden uzaklaştırmak için bu şekilde evinin belli başlı bölgelerine koyuyorlar. Kimileri yanında tütsü mütsü de yakıp bırakıyor. Her yerde, her dükkanın girişinde, sokağın ortasında her yerde görebiliyorsun bunu. Şimdi nereye gidiyoruz? Maymun Ormanı'na gidiyoruz. Maymun Ormanı dediğimiz yerde bir orman bölgesi var. Oranın içinde full maymunlar var. Şu an Endonezya normalde Müslüman yoğunlukta, hatta ülkenin neredeyse %90'ı Müslüman olan bir ülke ama Bali biraz istisnai bir duruma sahip. Buradaki insanların dini inanışı Hinduizm, hatta Bali Hinduizmine inanıyorlar. Biraz daha normal Hinduizmden farklı ama bunlar da aşağı yukarı aynı ritüellere sahip. Hinduizm'de olduğu gibi bunlarda da maymun kutsal kabul ediliyor. O yüzden maymunlara dokunmuyorlar. Maymunun olduğu alan zaten böyle bir tapınak alanı olarak da vereyim. geçiyor. Bali'nin yağmur sezonu Kasım'la Mart arasında oluyor. Ve bu dönemde deli gibi yağmur yağıyor. Onun dışında yılın geri kalan aylarında her yer yaz günü, günlük güneşlik oluyor. Öyle olunca diğer aylar daha çok turistik oluyor bu Kasım-Mart arasından ziyade. Ama o dönemde geldiğinde de her yer ekstra kalabalık ve fiyatlar bir tık daha pahalı olduğu için biz biraz daha böyle yağmur sezonunun sonunda Mart ayında geldik. Şu anda günde böyle arada birkaç saat yağmur yağıyor ama çok sağlam yağıyor bir anda. Sonrasında hemen hava tekrar normal günlük güneşliğe dönüyor. Güzel yanı şu, hava sıcak değil kapalı olduğu için bulutlarla. Yani günde 1-2 saatini feda ediyorsun, karşılığında serin böyle biraz daha görece diğer günlere, diğer aylara göre daha serin bir havada geziyorsun. Bak burada da bazı yerlerde şu şekilde danslar oluyor dostlar. Akşam buna katılabiliriz. Onun da detaylarını öğrendiğimizde onu da yaparız sizlerle birlikte bu bölümde umarım. Vesilem yağmur yağmıyor gibi de yağıyor. Şemsiyeni kapatma. Dostlar şurada bir handpan dükkanı gördük. Şöyle bir şemsiyeni kapatayım önce. Şöyle bir dükkanı deneyelim bakalım. Burada böyle bu Ubud bölgesi yoga, meditasyon tarzı şeylerle uğraştığı için böyle biraz daha spiritüel müzik aletlerinin bulunduğu bölgeler. Notalarına bakalım. Nasıl? Evet, How much this one? 8,500,000. 8 milyon. 8,5 milyonmuş. You sit down. If you want, you can try. Bayağı pahalı bu arada. Gel şunlara bakalım mı?
Bu arada hiçbirinin akordu tam değil gibi böyle. Çok bozuk bir sesi var. Elleşme aşkım. Can I take? Gel. Parça Akordu çalsana. tam değil bence. Akordu tam değil gibi. Ya sanki. parçalardan çal. What about this one, how much? 13 million. Bayağı iyi fiyat çekiyorlar. Şu an, Thank you so much. evet. Thank you so much. Bayağı kötüydü ya. Ve fiyatları aşırı fahiş. Aynen açılıyor. Neyse en azından bunu da görmüş olduk. Bizim müzik aletini biz İran'dan burada satılan fiyatların yarı fiyatına aldık. Ve bayağı Ve kaliteli. kalite olarak çok kaliteli. Her yerde bakın böyle tapınaklar var. Burada tapınakları böyle şehrin içine yedirmişler. Sanki böyle farklı bir yapıymış gibi hissettirmiyor. Ne bileyim Tayland'da falan tapınakların yanından geçerken o farklı hissediyordun. Ama burada normal dükkanlar... Bütünleşmiş artık aynen. Evet. Bir de bizim bazı ülkelerde yaşadığımız Vesile'nin özellikle bir travma var. Bir dükkana gidip bir şeyi almasak da denediğimizde en sonunda çıkarken teşekkür ederiz diye çıktığımızda bazıları böyle yüzümüze bile bakmıyor. Hatta bazıları böyle Cevap laf eder vermiyor. gibi şey yapıyor falan. Cevap Aynen. veriyor. Buradaki insanlar o yönden güzel. Sana kötü davranmıyorlar almadan çıktığında. Yine güler yüzlü bir şekilde seni uğurluyorlar. Bence bu da çok önemli bir şey. Bence de önemli. O yönden Bali finalde sanki en sevdiğimiz 3 ülkenin arasına girecek gibi Endonezya. Şöyle Monkey Forest'ımıza geldik dostlar. Normalde motorla falan geldiğinizde çok küçük cüzi bir ücret ödeyerekten motorunuzu buraya park edebiliyorsunuz. İçeride hayvana izin vermiyorlarmış. Çünkü maymunlar hoşaf ediyordur hayvanları. Biz buraya bu arada ikinci kez geliyoruz. İlk geldiğimizde bilet almamıştık. Şimdi direkt bilet alıp gireceğiz. Hello. Kişi başı burada 120 bin yazıyor. Eğer hafta sonu gelirseniz 120 bin. Hafta içi gelirseniz kişi başı 100 bin. And also we want to take picture with monkeys. The monkeys can close because raining. O zaman iptal edelim. Sonra gelelim o zaman. Come tomorrow, just buy tomorrow. Okay, can I take back? Thank you. Yağmurlu havalarda oluyormuş. Vesile maymunla fotoğraf çekilmeyi çok Ya, istiyordu. Biz aynen ben bunun için geldim buraya. Yağmurlu havalarda maymunla fotoğraf yasak oluyormuş. Muhtemelen Bir an o da, kadın vermeyecek sandım, korktum. o da şeyden dolayıdır. Maymunlar ne onun adı? Yağmurdan dolayı biraz daha huzursuz hissedip böyle saldırabilir diye insanlara onu izin vermiyorlarmış. Hani bir söz vardır ya, Allah'ın hakkı üçtür diye. Sanırım biz o yüzden çektiremedik. Üçüncü de olacak inşallah. Neyse üzülecek bir şey yok ya. Yakın zaten. Daha 3-4 gün daha buradayız, illa denk gelir. Maymunları gezdiğimiz andan mı devam edeceğiz, saraydan mı devam edeceğiz video içeriğinde? Üf diye geçecek, saraydan devam edelim. Tamam. Hadi. Dostlar geçmeden önce eğer kanalımıza hala abone değilseniz Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. şimdiden destekleriniz için Teşekkür teşekkür ederiz. ederiz. Saraya. Ve oturdum da ıslak olmasın alt. Biz saraya geldik. Bu saray 1800'lü yıllarda Ubud Hanedanlığı tarafından yapılmış. Eskiden burada Ubud Krallığı vardı. Burası da o kraliyet ailesinin sarayı. Bu sarayın içi küçücük. İçinde hiçbir şey yok. Atlamamız gerekiyor yoksa durmuyorlar. Gel. Bunu her seferinde unutuyoruz, bekliyoruz arabaların durmasını. Bu sarayın şöyle bir güzelliği var. Leong dansı var. Akşam asıl biz bunun için geldik. 7.30'da burada dans yapılacak, dans şovu. Ona katılacağız. Buradan biletini alacağız onu şimdiden. Tutar mısın? Şurada gördüğünüz sahnelerden birinde, hangisinde olacak bilmiyorum ama akşam dans olacak 7.30'da. Şu an bu Ubud bölgesindeki kraliyet ailesi sarayın bir bölümünü hala günümüzde de kullanıyormuş. Dışarıda normal sokakta gördüğümüz yapılardan hiçbir farkı Evet, yok hiçbir mimari farkı olarak, yok şu an. dizayn olarak. Hani böyle saray olduğunu söylemeseler burayı saray olarak tahmin etmezsin. Ben muhtemelen. de aynen. Gel şuradan gidelim mi ilk önce Aşko? Oraya mı gidelim Vesileciğim? Burası lavabo. Lavabo mu? Emin miyiz? Stop yazmışlar şurada dur diye. Buraya giriş yok. Otoparkmış burası.
Bak burada el yıkama yeri falan var ya o yüzden dedim. Hayırlı yaş. Hayırlı yaş ablam maşallah. Hello. Can we take ticket? For yeah, show. Every day different show? Ah, okay, wait a minute. Her gün farklı dans şovu oluyormuş. Leon dans. Bugün ne? Bugün pazartesi. Bugün Leon dans oluyormuş. Şimdi yapay zekaya sordum. Diyor ki Thursday'de gel diyor. Perşembe günü diyor. Perşembe günü trans sahneleri varmış. Böyle dramatik sahneler. Daha ritüel havası varmış. Işık ve yüz ifadeleri daha güçlü çıkıyormuş. Çarşamba günü gelirsen baron kostümlü çok büyük gösterişli bir sahne alıyormuş. Çarşamba günü. Hikaye odaklıymış salı günkü gösteri. Bugünkü Daha sakin geçiyormuş bugünkü gösteri. Bu Leon Show, soralım mı? bu dans aynı zamanda bir hikaye odaklı olduğu için her günde farklı bir hikaye var aslında. Şimdi dostlar araştırdık, inceledik, süzdük, elekten geçirdik. Bugünkü gösteri biraz daha ablalarımızın Yüzlerini görebilecek şekildeymiş. Hı, Diğer daha günlerde böyle- maskeli tarzdaymış. O yüzden bence maskeden sıkıldık artık yani ya. maskeli şovlarda da yine aynı şeyler yapıp adam sadece üstüne kostüm giyiyor. Kostümden ziyade çıplak bir yüz görüp onun o yüzündeki ifadeleri izlemek daha güzel bence. Çıplak. Bileti alayım ben o zaman. Al tut bakalım. Thank you. See you. Bye bye. Kişi başı 6 dolara da buradan biletimizi almış olduk. Burada da yapılacak gösteri hakkında bilgiler veriyor. Bunları da okuyup ilerleyen saatlerde sizlerle paylaşırız. Burada sanat sokağı var. İçeride böyle farklı farklı el işçilikleri, sanat eserleri, sanat ürünleri var. Yeni bir şey öğrendik. Neydi ismi? Fala bilmem ne. Falala diye bir Falala, aynen. dükkan var. Böyle kekimsi bir şeyler veriyor. Onun da şans Çikolata eseri. ama böyle daha çok Yumuşak ne kekimsi gibi? çikolata böyle. Aslında kek gibi de değil biliyor musun? Muhallebi gibi, katı bir muhallebi gibi. Onu da alırız akşam Aynen. iftardan sonra. Onu da deneyimleriz birlikte. Dükkanımız da şurası. Burada da sanat sokağımız var. Ama eserler yani sattıkları ürünlerin hepsi bence çok güzel. Ve çoğu el emeği Normal zaten. bir hediyelik dükkancıdan kat kat daha güzel böyle hoş ürünler var diye görüyorum. Maskeler satılıyor da maske işçilikleri falan da çok iyi. Okay, 100 pounds. Ablam pazarlık yapıyor. Fiyat etiketleri koymamışlar. O da Şunlar da çok güzeller. pazarlığa açık olması açısından fiyat etiketleri koymamışlar. Bunlar gümüş mü? Böyle bilmiyorum da hissiyat olarak farklı durdu. These are silver? Silver? Okay. This one? Yeah, How much this one? how much? 200. Sence hangisi güzel? Şurada Bali yazısı yazanlar tatlı değil mi? Şu şekilde Bali Ya yazmış. daha çok böyle mesela şuraya takılmalık böyle şey diye düşündüm de ben. Thank you so much. Thank you. Sen kaç istersin diyor. Ablam pazarlık yapıyor. 50 bin. Ah Hong Kong aynen. 100 mı dedi ablam? Bilmiyorum. Çok fazla miktarda her yerde unu da satılıyor garip bir şekilde. Burada demek ki çok talep oluyor ki satılıyor böyle. 150, okay? Bak ablam pazarlık yapıyor 350 olsun diyor. How much this one? 700 oha. Thank you so much. 600 you want? Still too expensive. Thank How you. much? You tell me how much. I have low budget so How much do you want? kaça alırsın diyor. Ben beğenmedim ya. Sen beğendin mi? Do you have different model? Maybe magnet. Magnet. Style. Magnet, not mass. Magnet. 5'e indirdi 500'e. 700'den 500'e Çok indirdi. pahalı. Yine de pahalı gülüm, ya. Çok pahalı. Thank you so much. Thank you so much. How much? 400? Yo, yeah, we don't like the model. We are looking for No, magnet yeah, mask. okay. Thank okay. you. 50? No, thank you. 20? Hacı abi indiriyor. Şu an sinirden indiriyor herhalde. Alınabilecek çok güzel şeyler Evet. var bence. Aha Bali şapkaları. Hazal'la Evet. Yusuf'la tanışmıştık biz Malezya'da. Onlar da buradan 2 tane Onlarda da şapka vardı. almıştı. Hatta bir ara vesileye falan da Yeşilliydi. verip giydirip güzel fotoğraflar çekinmiştik birlikte. Çekinmişlerdi daha doğrusu. Buradan onlara da kucak dolusu Selam sevgiler olsun. tekrar. Ubud
Sanat sokağı da bu şekilde. Dostlar eve gidiyorduk. Burada da bir sanat marketi gördük. Yerde de böyle çok tatlı kız. Yasmin'in ayak izleri, Zeki'nin ayak izleri, senin. Bunlar neye göre yaptırdılar bunları bilmiyorum ama yere böyle kendilerinden hatıra bırakmışlar. Çok tatlı olmuş. Sanırım burada birden fazla bu şekilde sanat marketi var. Aa, yol boyunca bu devam ediyor böyle. Ne kadar güzel. Ya burada o zaman turistik sokaklara sanat marketi demişler hep anladığım kadarıyla. Burası biraz daha giyim odaklı gibi geldi. Giriş en azından öyle. Sokaklar doğayla o kadar güzel bütünleşmiş ki. Buraya daha önce gelen arkadaşlarımız hep şey diyordu. Burada motor kiralayıp gezmesi ayrı bir zevkli o doğanın içinde diyordu. Evet. Hani normal yollar nasıl doğayla bütünleşebilir ki falan diye düşünüyordum ama cidden tam dedikleri gibiymiş. Yani şuna bakar mısın? Sağım yeşil, solum yeşil, önüm yeşil, arkam yeşil. Müthiş ya. Bayağı güzel. Bura bir işletme girişi gibi bir yer sanırım. Aa, bungalov girişiymiş. Bali'nin tabii bir de bu yönü var. Gelen herkes fotoğraf ve görsel odaklı yerleri tercih ediyor. Mimariyi de ona göre konaklama için olsa bile harmanlıyorlar. Şu an kapalı mı işletme? Şu an sanırım biraz daha böyle ölü sezonda Kapalı olduğumuz ya. için kapalı gibi etraf. Ya gidelim. Ya param varsa yaşanır ya burada. Paran yoksa da yaşanacak bir yer. Emekli maaşınla gelip emekli maaşı artı biraz daha böyle pasif bir gelirim varsa yine yaşarsın burada. Yani aylık 30.000'e yaşarım ben burada şu anda. Oha, sokak ne kadar... Hiç gözümü rahatsız etmiyor şu an sokak benim, inanır mısın? Ne gibi yani? Ya bilmiyorum, hani böyle turistik sokakları gezerken herkes sağa sola yollara taşıyor. Böyle bir yerden sonra bayıyor ya, şu an o hissiyat oluşmadı bende mesela. Tatlı tatlı buradan sonuna kadar yürüyebilirim. Aynen. Sanat sokakları bitmiyor ama biz bittik. Ve şimdi dans şovumuzun olduğu yere gideceğiz. Orada iftarımızı açacağız. Mükemmel iftar soframıza hoş geldiniz. Okundu mu emin misin? Hayır. Bak bir. Okundu dedim bana. Olsun, sen yine de bak. Okunmuş mu? 18.46'da. Okunalı 5 dakika Okunmuş. olmuş. Şöyle şunları göstereyim. Bakalım içinden ne çıkacak. Şöyle yanında acı sos da koymuşlar da biz onu kullanmayacağız. Şu şekilde 3 tane tavuk şiş. Lapa pilav var. Baba bu harbi lapa ama. Hayatımda gördüğüm en lapa pilav. Tavuğun tadı güzel Allah'tan ha. Aynen. İsmi Chicken Sati diye geçiyor. O da zaten tavuklu pilav manasına geliyormuş. Hadi bir de benim kruvasanı deneyelim. Tadı nasıl? Kruvasanı sevdin mi? Türkiye'dekilerle aynı ya. O 7 gündü. Tadı çok hafif. Seninki daha güzel. Her zaman klasik daha güzel oluyor. Ama yeni bir şeyleri denemek için de yola çıktığımız için yapacak bir şey yok. Bu hikayede yanan hep ben oluyorum ama yeni bir tat denemiş oluyoruz finalde. Okay? Thank you. Oha, bir anda doluşmuşlar. Daha biraz önce bomboştu kız. Thank you. Şimdi yerimizi aldık. Normalde şuralarda sandalyeler falan var ama biz sandalyeye oturmak yerine böyle biraz daha yüksek, güzel bir açının olduğu Biz ağacın daha önce altına... sorduk burada çalışan birisine hangi açı daha güzel olur diye. Köşelere durun dedi. Daha iyi olur dedi. O Köşelerden, yüzden şu an tam köşe açısındayız. Umarım güzel olur. şu yüzden köşeleri özellikle tavsiye ediyorlar. Bu Legong dansının olayı yüz ifadeleri. Köşelerden o keskinliği, yüz hareketlerini daha net görebiliyorsun. O yüzden biz de köşede bir yere geçtik. Legong dansının da biraz sizden tarihçesinden bahsedeyim. Geçmişte kraliyet ailesine yapılan hikaye odaklı bir şovmuş. Sonrasında tabi zamanla halka da şovlar yapmaya başlamışlar. Ana saray noktalarından çok parlıyor aşkım o zaman. Birazdan başlıyoruz. Şu an bu gördüğünüz abiler de Gamelan Orkestrası olarak geçiyor. Şu an abim kutsuyor, su fışkırtıyor. Genelde de bu tarz dans gösterilerinde kraliyet hikayelerini, aşk hikayesini ve tanrılar hikayelerini anlatıyorlarmış. Ve şov başlıyor abi.
Evet sevgili dostlar, an itibariyle gösterimizi bitirdik. Sabah size bahsetmiştik. Şimdi Falala'ya geldik. Buradan, şuradan bir şeyler alacağız. Opsiyonlara baktık. Hangisini istersin peki? Küçük mü alacağız, büyük mü alacağız? Ablam dediğine göre en çok karamel, dark ve hazelnut satılıyormuş, yani fındıklı. Şu an bu üçü arasında ben sadece karameli merak ediyorum. Aynen. Bunlar bu arada içi çikolata dolgulu. Çikolata barlarıymış aslında. Öyle çok ekstrem bir şey yokmuş ama buraya has olduğu için bir denemek istedik. Karamel alalım o zaman. Artı bir de helal damgası da var bakın şurada. Aynen. Karameli mi alıyorsun? Karamel 115 diyor. 2 tane alırsan karışım yapabiliyormuşsun. Large alıp 2 karışım yapabiliriz bence. Ne dersin? Fazla mı gelir? Seçer Bana misin? sorarsan başka bir zaman da yiyelim. Hepsini aynı anda yemeyelim. Bizi çok bayar. Bence bir tane alalım. Final kararın nedir? Bence bir tane alalım. Karamelli mi alacağız? Tatlıyı alıp oraya kahve almaya gidelim. Tamam bakarız. Büyük Tatlıyı kahve alalım alalım. da. Ayrıca %11 vergi ekleniyor. 24 saat dayanıyor bunlar, sonra bozuluyor diyor. Büyük alıp yarısını da Hayır yarın... ya. Okey. Hayır ya. Can repeat your order? Caramel chocolate small one, yes? Yes. 128 diyor vergilerle birlikte. Bakalım fiyatını hak ediyor mu? Aslında pahalı değil ama resmen bir gecelik konaklama paramızı buraya yatırıyoruz. Okay. Thank you so much. Thank you so Have a good day. much. Have a good day. Bye bye. 7 farklı şubesi varmış bunların. What is the different? Okay, I get it. Bu yulaf sütlüymüş. Yulaf sütlü. olur, olur. Can we take with oat latte tomorrow? Oat latte. Yes. Burada yiyebilir miyiz diye soralım And mı? also we take chocolate. Can we eat here? Is it possible? Okay. Thank you so much. Hadi gel. Vesile, bekle, hemen mi yiyoruz? Aldığınızda direkt tüketmeniz daha güzel bir tat sunar gibisinden bir şey yazmış. Bu her şey için geçerli bence. Bakalım çikolata barları nasılmış. Bekle. Şöyle ablaya da verelim mi? Aynen. Dur, ablaya bir tane verelim. Açtın Ablaya mı ver. onu da? Excuse me, you wanna... Oraya. Yeah. Oh, thank you so much. Thank you. Welcome. Hope you like it. Thank you so much. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ablaya mı dedin sen? Aynen, niye öyle dedin ben de bilmiyorum. Kahve de çok güzel ha. Kahvede kahve olmuş ha. You can try? You wanna try? Abilerle iyice samimi olduk. Sağ olsunlar, bu abiler bize yardımcı olmuşlar dedim. Sim kart almamızda. Bir şey Nasıl diyeyim tadı? mi? 10 numara. Yazlık helva var ya, böyle yaz helvası. Bu bildiğin karamel ya. Hiçbir şekilde çikolata değil bu. Lokum gibi. Sana bir şey diyeyim mi? Tadı mükemmel. Ben çok sevdim, sen. Bayağı. Gelirseniz kesinlikle deneyin abi. Çok iyi. Cidden çok iyi. Dostlar, şimdilik bugünü bitirdik. Gitmediğimiz bir tek bu bölümde, hedefleyip de gidemediğimiz Maymun Ormanı kaldı. Onu da yarın gideceğiz ama bölümü kapatmayacağız tabii ki. Bu bölümün devamında olacak. Şimdilik bölümü burada noktalıyoruz ve Maymun Ormanı'yla bölüme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sonunda motorumuza kavuştuk. Motorun bilgilerini, yani kiralama süreci çok bir şey zorlamadılar. Direkt 75 bine bir yerden kiraladık. Normalde bu motora 100 bin diyorlar. Otel sahibine sorduk, bir yere götürdü. Bizi direkt 80'e size veririm dedi. Ben de dedim az daha indirim yapar mısın dedim. Günlük 75 olsun sana o zaman dedi. Beni kırmamak için indirim yaptı biraz.
Öyle 75 bin rupiye de günlüğüne kiraladık. Bakalım kaç gün kullanacağız bilmiyoruz ama herhalde bir 2-3 Şimdilik gün. 2 gün kiraladık. Şu an 2 gün kiraladık da muhtemelen uzatırız diye düşünüyorum. Motorların işte avantajı bu dostlar. Bu şekilde soldan sağdan bir yerlerde sollayıp yolu hızlandırıyorsun. O yüzden de Bali'ye gelirseniz kesinlikle hani arabayla uğraşmayın. Direkt bir tane motor kiralayın, keyfinize bakın. Dün denediğimiz handpenci burası. Aynen. Hemen de geldik ya. Şuradan Monkey Forest Sağa sağdaydı gireceksin. sanırım. Aynen. Ben sağa yanaşıyorum otomatik ya. Bu çok Aşkım riskli ya. Hissettin değil mi onu? Evet. Buna alışması biraz zaman alıyor. Motor başı. Kart yok ki bizde. Kaç para motor başı? Ha, okey. Dur az daha mı gideceğim? Okay, thank you. Kartla sandım. Thank you. Thank you. Şey mi, fotoğraflı mı aldın? Fotoğrafı. Buradan ödemiyor muyuz? Sorry, if we want to take selfie with monkey, can we pay here or inside? Inside. Okay, thank you. Thank you. Evet dostlar, 100 bin rupiye Maymun Ormanı bölgesine girdik. Burada girerken özellikle şapkanıza, gözlüğünüze böyle hani çantanızı, mantanıza her şeyine dikkat edin diyorlar. Buradaki maymunlar her ne kadar böyle hani insanlarla barış içinde yaşasa da hala vahşi oldukları için çok da yanaşmamak gerekiyor. Ondan sonra bir anda hard ısırılabilirsiniz. Şu an bu bölgede yaklaşık 1000-1200 tane böyle uzun kuyruklu makak yani bu maymunlardan varmış. Bu maymunları hiçbir şekilde normalde de Bali'de avlamıyorlar ya da herhangi bir şekilde kovmuyorlar, incitmiyorlar. Çünkü bu maymunlar bu Bali Hinduizm'de kutsal kabul ediliyor. O yüzden maymunlara dokunulmuyor. Normalde ben Bali'de sırf fotoğraf Anam. Ana bebeği var. Aa şuna bak ne yapıyor maymun? Maymun çıldırdı. Buradaki maymunların eşya çalması çok saçma olur çünkü deli gibi sürekli besliyorlar baksana. Aynen. Ya bu da bebesi var. Tipe var. Yani şu an bunlar da çalıyorsa bunlar açgözlülükten çalıyordur yoksa aç olduklarından değil yani. Ana. Havada tutuyor. Aa buradan ödemeyi yapıyoruz. Diyorlar ki göz teması kurmayın maymunlarla diyor. O da o zaman saldırmasına sebep oluyor. Agresiflik göstergesi oluyormuş. Çantana dikkat et diyor. Atıştırmalık verme diyor. Ve burada da elbise kuralı varmış böyle hani yarı çıplak gezemezsin burada diyor. Ama Elini çaplatıyor verdi ya. hani Çıldıracağım bak. gel şuradan ödememizi yapalım biz de. Hello. Can we take selfie? Close already, we open later around 2 o'clock. 2 o'clock. Okay. Thank you. Şimdi şuralarda takılacağız. Bu uzun kuyruklu maymunlarda 1086 tane varmış söylerine göre. Aa bak. Kucağına oturdu. Tamam işte buradan çekiyorlar çekilecek de aşkım. sıra var ya. Herhalde o yüzden. Yazık garibim ya. Ekmek parası kazanıyor ama. Ha, asıl poz bu bence. 1, 2, 3. Okay, la mira la cámara. Çok iyi ya. Okay, 1, 2, 3. Something like this. Aşkım çok korkutucu. Direkt şaklatınca da iniyor ha. Ne oldu? Kavga ediyorlar. Oha bunlar sırayla mı geçiyorlar? Hadi şaka gibi ya. Her yerde görevliler var herhangi bir durumla karşılaşılmaması için. Gariplerim Mantıklı. yine temizleniyorlar ya.
Ya şu bir tayaklama olayına bitiyorum ben. Tipe bak. Aşkım. Vah. Ablanın çantaya saldırıyor. Çantanın içinde bir şeyler var muhtemelen. Bak içini yoklamaya çalışıyor. İçinde yemek mi var acaba? Hacı abi etrafı kesiyor. Yan kesicilik yapacak ya. Etrafı süzüyor. Bak bak yeni hedef kitledi kendini. Yeni hedefe kitlendi bence. Oha o ablaya özellikle kitlendi ha. Onun içinde bir yiyecek var herhalde. Muhtemelen. Görevliler de besliyor. Sadece parayla hani beslemiyorlar. Onun dışında normal de besliyorlar. Dövüşmen kuzum dövüşmen. Hayır hepimize yetecek kadar var. Niye açgözlük yapıyorsunuz siz ya? Şimdi fotoğraf için şuradan satın alım yapacağız. Şu şekilde çekeceğiz. 50.000 rupiye. Thank you. 50.000 rupiye de buradan fotoğraf çektirmek için alabiliyorsunuz ama Şimdi benim üstüme çıkacak. abi ısırdım. It's okay. Yeah? No rabies disease, don't worry. No. Abinin elini ısırdı. Maymuna dokundu. Dokunduğu için ısırdı. You wanna do this? İstersen kliniğe gidebilirsin diyor. Kliniğe gidiyor. Geçmiş olsun. Dokunmayacaksın. Maymuna dokunmayacaksın. Dokunduğu için gitti. Ne yaptı? Maymunu kucağına düzgün otursun diye sen sanırsın çocuk oturtuyor gibi elledi maymunu. Fotoğraf çeken abi de teselli veriyor. Bak beni de ısırdılar. Hayattayım hala diyor. Kendi ısırığını gösteriyor. Çok sakat aslında yaptıkları. Hani maymunlar hala evcil değil yani. Burada bir eğitimden çok da geçmiyorlar. Sadece ödül veriyorlar. Çok sakat. Şimdi Vesile'de sıra. Kamerayı normal açıp verdin değil mi gülüm? Where are you from? Turkey. Turkey, okay. Turk. Okay, dokunma, bakma, rahat. Bro, come bro. Okay. Rahat. Elim oturdu. Boss. Hand. Okay. Boss. Shoulder, boss. Nah. Okay. Ya bak kamera. Ora. Vesile nasıl korkuyor? Kaçırdın maymunu ya. Full. Follow me there. Take new monkey. Gel. Gel şuraya gel diyor. Yeni maymun getiriyor sana. diyor. Small one. Küçük okey mi diyor? Hi bro. Together? Yeah. Çekiş yiyeceğim. Ağzımda da bir şey var, çıldıracağım. Şimdi size fotoğrafları göstereceğiz ama göstermeden önce kapanışı yapacağız. Şimdilik bu bölümün burada sonuna geldik. Gelecek bölümde Görüşürüz.